Şu an buradasın. Bir jeneriğin sadece giriş olduğunu düşünüyorsun. Birkaç dakika sonra o jeneriğin aslında tüm hikayeyi baştan sona anlattığını fark edeceksin. Ve en garibi kimse sana söylemeyecek. Sen kendin çözeceksin. Hepimiz aynı şeyi yaptık. Esrarengiz kasaba açılıyor. Çünkü hikaye sonra başlıyormuş gibi geliyor. Ama bir an dur. Gerçekten sonra mı başlıyor? Bir kare, bir gün geçmedin. Sadece birkaç saniye daha baktın. Sonra bir kare daha. Ve içinden bir ses dedi ki, bu sahneler neden bu kadar tanıdık? Henüz cevabın yok. Ama o soru artık kafanın içinde. Sonra şunu hatırlıyorsun. Bu dizinin arkasında Alex Hirsch var. Detayları saklayan biri. Şifreleri seven biri. Bölümlerin sonuna mesajlar bırakan biri. O zaman şu ihtimal doğuyor. Başlangıç. Sanıldığı kadar boş olmayabilir. Artık farklı izliyorsun. Geçmiyorsun. Yavaşlatıyorsun. Durduruyorsun. Ve biz seninle aynı noktaya geliyoruz. Bakıyoruz. Gerçekten bakıyoruz. Görüntü sakin ama his hiç de öyle değil. İleride yaşanacak şeylerin ağırlığı daha ilk saniyede hissediliyor. Sonra semboller, üçgenler, gözler, işaretler. Kısa süreliğine görünüyorlar ama tekrar ediyorlar. Genelde bir sebebi vardır. Sence neden özellikle bu semboller? Şimdi küçük bir deney yap. Kafanda şu iki bilgiyi birleştir. Birinci, bu dizi detayları bilinçli kullanıyor. İkinci, jenerikte bu detaylar var. Bu iki şey birleştiğinde ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Jenerik gerçekten sadece bir giriş olabilir mi? Ve şimdi en kritik an, çok kısa. Belki ilk izlediğinde hiç görmedin ama orada biri var. Bill Cipher. Dizinin en büyük tehdidi ama henüz hikaye başlamadan sana gösteriliyor. Bir düşün. Neden finalin en önemli karakteri en başta var? Şimdi parçalar birleşiyor. Ormanın huzursuzluğu ilerideki kaosa bağlanıyor. Gizli yapıyı işaret ediyor. Sonucu temsil ediyor. Hepsi aynı yerde, aynı anda. Bu bir tanıtım değil. Bu bir özet olabilir. Ve o an geliyor. İçinde küçük bir klik. Her şey yerine oturuyor. Jeneriği hatırlıyorsun. Son bölümü hatırlıyorsun. Şimdi geri dön. Jeneriği tekrar aç ama bu sefer ne oluyor diye değil, ne anlatılıyor diye izle. Artık farklısın çünkü biz de aynı şeyi yaşadık. Geçtik, sonra durduk ve fark ettik. Ve o fark ettiğin an, işte o yüzden bu videoyu buraya kadar izledin. Videonun başında jenerik eşittir önemsizdi. Şimdi jenerik eşittir bilinçli bir anlatım ve belki de en önemli şey, kimse sana işte cevap demedi. Sen kendin buldun. Eğer bunu fark ettiysen artık hiçbir sahneye aynı gözle bakamayacaksın. Çünkü bu sadece başlangıç. Şimdi dürüst ol. Bunu gerçekten kendin mi fark ettin yoksa şu an mı gördün? Yorumlara sadece şunu yaz. Biliyordum ya da şimdi anladım. Ama eğer biliyordum diyorsan jenerikteki 3 sembolün neyi temsil ettiğini de yaz. Yazamıyorsan aslında hala çözmemişsin demektir.